Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Gördüğünüz gibi arka plan biraz değişmiş durumda. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu videoda alınabilirlik düzeyi olarak en alt seviye olan 3000 ile 5000 TL aralığındaki giriş segment dediğimiz telefonları kısaca inceleyeceğiz. Ancak burada her zaman olduğu gibi fiyat performans oranıyla en iyi olan modelleri inceleyeceğiz. Bu listeye de 3000 ile 5000 TL aralığında çok fazla cihaz olmasına rağmen yalnızca 4 telefona yer verdik. Bu cihazlarla ilgili detaylı değerlendirme ve birbirleriyle karşılaştırmalarını yapıp hangi cihaz kime uygun bunlar hakkında da konuşacağız. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak listemizin en uygun fiyatlı ve bence de şu an için alınabilecek olan en ucuz telefonuyla başlayalım. Redmi Note 8'e dışarıdan baktığımız zaman neredeyse 3 yıllık bir cihaz olmasına rağmen halen güncel bir tasarımla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Malzeme yapısı olarak da fiyatına göre hiç fena değil. Arka kapağımızda cam, çerçevelerde de metalik görünümlü plastik bir yapıya yer verilmiş. 6.3 inçlik IPS bir panele sahip olan Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkan bu ekranda damla çentik tasarımı da kullanılmış. Görsel deneyim açısından bu ekran boyutu biraz küçük olduğundan dolayı da piksel yoğunluğu olarak daha iyi seviyede. Bu sayede de keskinlik açısından gayet başarılı. Şimdi donanım tarafına geçtiğim zaman Snapdragon'un 665 işlemcisi Redmi Note 8'de kullanılmışken bu işlemcimiz 11 nanometre mimariye sahip. Oyun performansı olarak da PUBG'de akıcı grafiklerde 30 FPS'te sabit bir oyun deneyimi veriyor. 4000 mAh'lik bir batarya ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteği Redmi Note 8'de bulunurken kutu içeriğimizden de hızlı şarj destekli adaptörümüz çıkıyor. Batarya performansı olarak 7-8 saat civarında, ekran sürelerini günlük bir kullanımda rahatlıkla alabiliyoruz. RAM ve depolama alanı olarak da 4 ve 6 GB RAM'ler, 64 ve 128 GB'lık iki farklı seçeneği de bulunuyor. Depolama biçimimizde UFS 2.1, ana kameramızda 48 megapiksellik f1.75 diyaframlı Samsung'un ISOCELL Bright GM1 sensörü kullanılmış. Dostlar, ana kamerada dönemine göre çok iddialı bir sensörün kullanıldığını söyleyeyim. Yardımcı kameraları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Işık yeterli olduğunda güzel çekimler yapabiliyoruz. Ana kamera gerçekten çok başarılı. Yardımcı kameralarda fiyatına oranla iyi diyebilirim. Video kısmında da arka kameramızla 4K 30 FPS çekim yapabiliyoruz ama elektronik sabitleyicimiz sadece Full HD 30 karede çalışıyor. Video konusunda fiyatının hakkını veriyor diyebilirim. Note 8'in genel kamera performansı bu cihazı halen alınası yapan detaylardan diyebilirim. Yazılım kısmında da Android 9 ile çıkan Redmi Note 8 Android 11 güncellemesini almışken MIUI 12.5'i de aldığını belirteyim ve buna rağmen cihazımızda bir yavaşlama sorunu olmadı. Halen akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Listemizin ikinci sırasında Xiaomi Redmi 9T'yi görüyoruz. 6.53 inç boyutunda IPS LCD panelle gelen ve Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 395 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkıyor. Ekranımızın maksimum parlaklığı ise 400 nit seviyesinde. Bu değerle birlikte güneş ışığı altında bize biraz görme zorluğu yaşattığını söyleyeyim. Ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı da Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Redmi 9T'nin donanım kısmında ise giriş orta seviye arasında diyebileceğimiz Snapdragon 662 işlemcisi bulunuyor. Zaten bu telefonun amacı genel olarak oyun değil, gündelik kullanım için olduğunu belirtelim. Kamera tarafında cihazımızda arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli bir ana kamerayı görüyoruz. 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı lensi bulunurken diğer iki kameramızda ise 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameralarını görüyoruz. Ön kameraya baktığımızda ise damla çentiğin içine konumlandırılmış 8 megapiksel f2.05 diyafram açıklığında bir kamera kullanılmış. Video çekim noktasında ise cihazımızda hem ön kameramızla hem de arka kamerayla Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında ise Redmi 9T burada 6000 mAh'lik oldukça iddialı bir bataryaya ve hızlı şarj tarafında da 18 Watt'lık desteğin bize sunulduğunu söyleyelim. Pek fazla oyun oynamadan gündelik kullanımda 2 günü de rahatlıkla çıkartabilecek bir bataryasının olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hem işlemcimiz yüksek performanslı olmadığı için bataryayı da daha verimli bir şekilde kullanarak gayet yeterli bir kullanım ömrü sağlıyor. Stereo hoparlörlere sahip olan Redmi 9
9T'nin su sıçramalarına karşı da dayanıklı olduğunu söyleyelim. Listemizin 3. sırasına geldiğimizde Xiaomi'nin Redmi 9 modeli karşımıza çıkıyor. Bu modelde ekranımız yine 6.53 inç boyutunda IPS panelli 60 kare yenileme hızına sahip olan Full HD çözünürlükle gelen, fiyatına göre güzel bir ekran bizlere sunulmuş. Parlaklık kısmında da bu ekran 400 nit seviyesinde bir değerle güneş ışığı altında bize biraz görme zorluğu yaşatabiliyor ama evde ve çok yüksek ışık olmadığında ekranla ilgili herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yonga seti kısmında ise cihazımızda fiyatına göre gayet iyi bir işlemci bulunuyor. MediaTek Helio G80 işlemcisini burada görüyoruz. Bu işlemcimize 4 GB RAM, 64 GB depolama alanına eşlik ediyor. Oyun performansı olarak da Redmi 9 PUBG'de ortalama 30 karede bir oyun deneyimi verebiliyor. Kamera kısmına geçtiğimizde ana kameramızda 13 megapiksel f2.2 diyaframa sahip HDR ve yapay zeka destekli bir kamera kullanılmış. İkinci kameramıza bakarsak 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı lensine yer verilmiş. Üçüncü kameramızda ise 5 megapiksel f2.4 makro çekim. Son olarak dördüncü kameramızda 2 megapiksel f2.4 derinlik algılama kamerası. Ön kameraya baktığımız zaman damla çentiğin içinde 8 megapiksel f2.0 diyaframa sahip portre ve HDR destekli bir kamerayı görüyoruz. Video çekim kısmında da hem arka hem de ön kamerayla Full HD 30 karede videolar çekebiliyoruz. Batarya tarafına geçersek cihazımızda 5020 mAh'lik bir batarya ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteği önümüze sunulmuş. Hem çerçeveler hem de arka kapağımız plastik bir yapıya sahip. Yazılım kısmında da Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzü cihazımızda bulunurken arka tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bizlere sunuluyor. Şimdi listemizin son sırasına göz attığımızda Realme C25s 9.6 mm'lik kalınlık ve 209 gramlık bir ağırlığı bulunurken burada ağırlığın en büyük sebebi bu cihazın en iddialı tarafı olan bataryası. 6000 mAh batarya ve 18 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Bu batarya ile C25s 2 güne varan bir performansı da bize rahatlıkla sunabilirken ekran kısmında damla çentik tasarımı ile gelen 6.5 inç IPS HD Plus çözünürlüğünde bir panel kullanılmış. 270 ppi piksel yoğunluğuyla en azından ekranın dibine girmediğiniz sürece pikseller kesinlikle sizi rahatsız etmeyecektir. Günlük kullanımda da bu çözünürlük bizi üzmüyor. 570 nit maksimum parlaklığı da fiyatı için ideal düzeyde diyebilirim. Yonga seti olarak fiyatının en güçlü işlemcisini yani Helio G85'i görürken 4 GB RAM ve 128 GB depolamada bu sisteme eşlik ediyor. Oyun tarafında tabii ki çok yüksek bir performans beklemeyin ama fiyatına oranla performansını gayet beğendim. PUBG'de akıcı grafiklerde 40 FPS'leri görebiliyoruz. Isınma tabii ki oluyor ancak performans düşüklüğü yaşatmaması bu cihazın önemli avantajlarından. Günlük kullanım içinde hafızayı çok fazla doldurmadan işlemciyi çok fazla zorlamazsanız 2-3 yıl idare edebilecektir. Kamera kısmında 48 megapiksel ana kameramız, f1.8 diyaframlı ve 2'şer megapiksellik makro ve derinlik algılama kameralarımız da bulunuyor. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Genel fotoğraf kalitesi de gördüğünüz gibi güzel bir şekilde önümüze çıkıyor. Renkler ve canlılık açısından iyi düzeyde diyebilirim. Yardımcı kameralardan çok bir şey beklemeyin ama ana kamerası sizi memnun edecektir. Video kısmında da Full HD 60 FPS desteğinin olması da güzel bir avantaj. Ek olarak arka tarafta bir parmak izi okuyucumuz da bulunuyor. Android 11 ve Realme UI arayüzüyle gelen C25s mono bir hoparlörle de geliyor ve suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklılığımızın olmadığı gibi ve 5G desteği de bu fiyat bandındaki bir cihazda tabii ki de bulunmuyor. Dostlar, değerlendirmeye ilk olarak Redmi Note 8 ve Redmi 9'la başlayalım. İki cihaza da baktığımız zaman fiyatlarının oldukça yakın olduğunu görebiliyoruz. Redmi Note 8 şu anda 128 GB depolama ve 4 GB RAM ile 3800 TL bantlarında satılıyor. Redmi 9 da aynı şekilde 3800 TL civarlarında bulunabiliyor. Yani 200 dolarlık bir fiyattan bahsediyoruz. Baktığınız zaman yurt dışında artık bu telefonların satışının olmadığını söyleyebilirim. Hem geride kalmaları sebebiyle hem de güncelliğini yitirmelerinden dolayı bu telefonlar satılmıyor. Ama maalesef ki ülkemizde şu an için yapacak bir şey yok. Fiyatlar katlanarak artmaya devam ediyor. Redmi Note 8 günlük kullanım için gayet yeterli bir cihaz diyebilirim. Burada hem ekran kalitesi, kamera performansı ve günlük kullanımda işlemcinin performansı da gayet yeterli düzeyde. Ancak Redmi 9 tarafına baktığımızda Redmi 9'un Redmi Note S'ten belli başlı artıları bulunuyor. Ekran kalitesi olarak gerçekten yakın olduklarını söyleyebilirim. Ancak batarya performansı konusunda Redmi 9 Redmi Note S'ten çok daha iyi bir
deneyim veriyor. Baktığımızda Redmi 9 5020 mAh'lik bir bataryaya sahipken Redmi Note N 4000 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Aradaki 1000 mAh gerçekten önemli. Burada hem günlük kullanım için hem de oyunlarda Redmi 9'un daha iyi bir batarya performansı sergilediğini söyleyebilirim. Ama Redmi Note N'de kesinlikle bir gün olmasa da akşama kadar idare edecektir. Redmi Note 8'in en büyük artısı da kesinlikle kamerası. Bu fiyat bandında açık ara en iyi kameraya sahip diyebilirim. Redmi Note 8 Redmi 9'dan da çok daha iyi bir kamera performansı veriyor. Hem fotoğraf kalitesi olarak hem çözünürlük açısından ve videolar konusunda da Redmi 9'dan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta bu listenin favorisi olan Realme C25s'ten de kamera konusunda net bir şekilde önde. Baktığımız zaman fiyatının gerçekten üstünde bir kamera performansına sahip. 4000 TL'nin üstünde Redmi 9 önümüze çıkıyor. Baktığımızda Xiaomi tarafındaki en uygun fiyatlı telefonlardan diyebiliriz. Snapdragon 662, 6000 mAh batarya ve Full HD Plus IPS ekranıyla gerçekten öne çıkan bir cihaz. Burada Xiaomi telefon almak isteyenler için de tercih edebileceği en mantıklı seçeneklerden diyebilirim. Kamera konusunda fotoğraf kalitesi açısından yeterli ama video performansı Redmi Note 8'in gerisinde. Eğer video tarafına yoğunlaşıyorsanız bu fiyat bantlarında Redmi Note 8'den başka bir alternatif bulunmuyor ve bence listenin her anlamda en başarılı cihazına, yani benim de favorim olan Realme C25s'e bakarsak fiyat açısından 4700 TL bantlarında bulunabiliyor. Bu fiyatıyla değerlendirdiğimde hem günlük kullanımda hem de oyunlar için giriş segmentinde en iyi diyebileceğim işlemcilerden Helio G85 ile gelmesi bu cihazın en önemli avantajlarından. 6000 mAh'lik bataryada HD Plus gibi biraz daha düşük seviyede kalan bir ekranla birleşince batarya performansı olarak 2 günleri zorlayabildiğimizi söyleyeyim. Batarya açısından da uygun fiyatlı bir cihaz arıyorsanız Realme C25s çok mantıklı olacaktır. Listeye genel olarak tekrardan baktığımızda artık dolar kurunun 18.5'ları geçmesi, 19'lara yaklaşmasıyla beraber telefon fiyatları sürekli artmaya devam ediyor. 3000 TL, 4000 TL aralığında çok fazla telefonun olduğunu söyleyebilirim. Ama bu telefonlara baktığımız zaman Vivo tarafında da, Huawei tarafında da, Oppo veya Samsung tarafında da iyi cihazların olmadığını söyleyeyim. Bu liste haricinde herhangi bir telefon almanızı önermiyorum. Her zaman olduğu gibi fiyat performans oranıyla en iyi olan telefonları seçmeye çalıştım. Peki siz fiyatlar ve bu telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz objektif teknoloji içeriklerinden haberdar olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.